Şimdi efendim Ayasofya ile alakalı çok önemli bir mevzumuz var. Ayasofya tamiratı alınacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında Kültür ve Turizm Bakanımız televizyonlarda bir açıklama yaptı. Ayasofya'nın önümüzdeki yıl öncesi, yani 2023 yılındayız şu an ve Eylül ayına girdik. Ben bu yayını Eylül ayının ikisinde yapıyorum. Önümüzdeki yıla girmeden çok büyük bir restorasyon başlayacak diye bir açıklama yaptı. Ve bundan bir hafta kadar önce de Cumhurbaşkanlığına bağlı bilim kurulumuzun üyelerinden İhsan Sarıbey Anadolu Ajansı'na, TRT'ye bir açıklamada bulundu. Ve bu açıklamada Ayasofya'nın çok teferruatlı bir tamir alınacağını ve bu tamirin tam 2 nesil süreceğini söyledi. Tam 2 nesil boyunca. Yani nasıl bir tamirat, bunları konuşacağız. Bakın, Ayasofya Camii 2 sene kadar önce ibadete açıldı. 2020 yılının 24 Temmuz'unda ibadete açıldı. Ve açıldığında biz her yeri rahat rahat kullanıyorduk. İşte gruplarımızla geliyorduk, şurada oturuyorduk, buraları kullanıyorduk. Bu gördüğünüz yer mesela birkaç aydır insan girişine kapatıldı. Bakın şu ara olduğu gibi tamamen. Niye kapatıldı? Çünkü yukarıdan buraya durmadan bir şeyler düşüyor. Burası kapatıldı. Az ileride bir köşe var, orayı göstereceğim. Orası bizi çok rahatlatıyordu. Tam kıbleye doğru sağ köşe. Orada istediğiniz kadar kalabalık grup olun, oturuyordunuz, rahat rahat konuşuyorduk. Hatta Diyanet bazen hocalar çağırıyordu. Hocalarımız orada halka dersi yapıyordu. Olması gereken. Şu trabzanlar niye var? Buralarda bir takım insanlar gelsin, ilminden, insanlık istifade etsin. Bir hoca talebelerine burada ders anlatsın. Bir aydın kişi orada anlatsın. Böyle adım adım. Burası sadece 5 vakit namaz kılınan, 80'ini geçen dedelerin öbür tarafa hazırlandığı bir yer değil ki. Cami böyle bir şey değil. Ama burası kapatıldı, orası kapatıldı. Çünkü caminin mütemadiyen sağından solundan taş düşmeye başladı. Dedim ya, Ayasofya'nın ciddi bir tamirata ihtiyacı var. Arka taraf kapatıldı haftalar önce. Niye? Taş düşüyor. Burayı da kapattılar. Gelin göstereyim size. Bakın görüyorsunuz. Burası da böyle tamamen çevrildi. Boydan boya. Tamamen burası çevrildi. Şu gördüğünüz alan tamamıyla artık ziyarete kapalı bir hale getirildi. Neden? Çünkü bu tepelerden de sıvalar, bir takım kırıntılar. Hani böyle güm diye koca bir taş düşmüyor ama bir problem var. Yani Ayasofya'da bir sıkıntı geliyor ve bu sıkıntının ayak sesleri duyuluyor. 2,5 yıl evvel ibadete açıldı, üst kata çıkamıyoruz. Şu üst kat galerilerde problemler var. Ne yapacağız? Kapsamlı bir tamirat yapılacak. Bu önemli. Şimdi bakın, yanlış bir şey söylemeyeyim diye bu video önemli. Ben şimdi burada kalkıp toplumda bir infial meydana getirmek tabii ki istemem. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye devletimizin resmi kanallarına girdim. Cumhurbaşkanlığının bizzat sitesinde yayınlanmış olan Cumhurbaşkanlığı Bilim Kurulu'ndan İhsan Sarı Beyefendi var. Bu konuda açıklama yapmış. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi bunu yayınlamış. İhsan Bey, daha yeni röportaj 17 Ağustos günü yapıldı. Bu geçtiğimiz, biz şu an 2 Eylül'deyiz. Yani 20 gün önce. İhsan Bey diyor ki, bilim kurulu üyesi, farklı üniversitelerden heyetler topladık diyor. Bir bilim kurulu oluşturduk diyor. Ve bu bilim kurulu 1. İstanbul Valiliği, 2. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 3. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu oluşturulan bilim kuruluyla birkaç aydır Ayasofya'yı katman katman fotoğraflıyorlar. Ve bu fotoğraflama bugün yarın bitecek. Şu an tamirat bahçedeki türbelerle başladı. Aylar evvel bahçedeki türbelerin restorasyonu başladı. Bugün yarın bitecek. Bahçede ne var? 2. Selim'in türbesi var. 3. Murat'ın türbesi var. Bir de 3. Mehmet'in türbesi var. Şu an bitmek üzere. 2. Selim yaptılar önce, bitti. Sonra 3. Mehmet'i yaptılar, bitti. Şu an 3. Murat. Az önce girerken gördünüz. Üstü restore edilen, kapalı olan oydu. O bittikten sonra, yani belki bir ay, belki bir aydan da yakın bir süre içerisinde Ayasofya'nın tamiratı başlayacak. İbadete üzülmeyin. Hiçbir zaman kapatılmayacak şükür. Bizzat bunu Bakan Bey de açıkladı. İhsan Bey de açıkladı. Hiçbir zaman ibadete kapatılmayacak. Ama ibadet kısmi yapılacak. Yani daha dar ortamlarda yapılacak. Edirne Selimiye'ye gittiniz bilmiyorum sonraki yıl içinde. Selimiye'ye giriyorsunuz, bir bakıyorsunuz kubbenin yarısı yok. Bir giriyorsunuz öbür yarısı yok. Bir giriyorsunuz kubbe hiç yok. Hep böyle küçücük alanlar var.
Süleymaniye'de yıllarca restore edildi. Ha ne kadar sürer? Valla İhsan Bey'in anlatımıyla 2 nesil süreceği söyleniliyor. 2 nesil. Hakikaten öyle mi? Maalesef öyle. Neden? Çünkü Ayasofya'ya Mimar Sinan ve 2. Selim dışında kimse samimi bir şekilde dokunmadı. Adam gibi tamir etmedi. Problem bundan kaynaklanıyor. Ne 1. Mahmud'un tamiri çok köklüydü, ne Sultan Abdülmecid'in Fosfatillere yaptırdığı tamir çok köklüydü. Hep kısık ve kısa soluklu kaldı. Cumhuriyet sonrası tamir derseniz o hakikaten çok acıdır. 1930'da yapı tamiri alındı. Yani yapı müzeye çevrildi diye bir ilanda bulunulmadı. Yapı çok yorgun, problemli, tamir ediyoruz dendi. Ve bu tamir tam 90 sene sürdü. 90 sene. Yapı tamiri alındığında Bizantiistler geldi. Amerikalı ve Avrupalı. Bu Amerikalı ve Avrupalı Bizantiistler yapıyı maalesef dokunurken ayağa kaldıralım, uzun ömürlü olsun diye değil, yapıyı daha çok kiliseye nasıl benzetiriz diye uğraştılar. 1. Fatih'in medresesini yıktılar. 2. Ayasofya'yı kıpkırmızı bir boyayla boyadılar. 3. İçindeki bütün levhaları söküp çıkardılar. Bu dev levhaları çıkaramayıp şu arka tarafa o şekilde koymuş oldular. Yapı 1960'ların sonuna kadar burada o şekilde kaldı. Şimdi arkaya geçelim, orada devam edelim konuşmaya. Bu görmüş olduğunuz yer bakın tamamen kapatıldı her şeyiyle. Neden? Çünkü orada bir takım şeyler düşüyor. Yapı problemli. Şimdi 1930'da Alman Schneider gibi bir takım insanlar geldiler buraya. Ve buraya gelip burada kazılar yaptılar. İşte 2. Ayasofya'nın giriş bölümünü buldular. Hani girerken gördük ya bir çukur vardı. Merdiven basamakları vardı. Onları buldular. Kazılarda Theodosius'un 2. Ayasofya'sının yıkıntılarını, bir takım parçalarını buldular. Restorasyonlar böyle sürdü. Ama nihayetinde Mimar Sinan'ın dokunduğu gibi kimse dokunmadı. Diyeceksiniz ya Talha abi 90 sene boyunca o iskele durdu orada ya. Ne yaptı bu insanlar? Ne yapacak? Çiçekle böcekle uğraştı. Sıvayla uğraştı. İşte freskler, onların boyası, şu su bu su. Ama ya şunun temellerine bir inelim demediler. Şimdi 2 yıl evvel burası ibadete açıldı. Bina şu an kötü durumda. Bir sürü kötü niyetli insan şimdi diyecek ki tamirata alınınca bak ibadete açtılar, bir sürü kalabalık geldi, yapı mahvoldu diyecekler. Heriflerin ellerine malzeme oldu. Halbuki böyle bir durum söz konusu değil. Bu yapı Justinianus'tan beri hastalıklı bir yapıydı. Bu yapıyı ayakta tutan Mimar Sinan'ın o muhteşem dokunuşlarıydı. Şimdi devletimiz bu tamiratı yapmamalı mı? Tabii ki yapmalı. Biz bunu birkaç yıldır söylüyoruz. Sanat tarihinde çok kıymetli bir iki, çok yaşlı, kıdemli hocamız bize bunu yıllardır söylüyorlar. Arkadaşlar Allah korusun beklenen İstanbul depremi gelirse ilk yıkılacak eserlerden biri Ayasofya olabilir. Bakın ben şu an sanat tarihi doktorasını bitirmiş biriyim. Yıllardır sanat tarihi tezgahındayım. Kaç tane hocamızdan şu kulaklarım duydu benim bunu. Bu yapıya adam gibi bir dokunmadılar. İşte şu an yetkililerimiz bu yapıya ilk kez adam gibi dokunma kararı aldılar. Dokunurken eleştirilecekler, taşlanacaklar. Bak işte şöyle oldu, böyle oldu. Buna rağmen gözlerine karartıp dokunuyorlar, çok doğru bir iş yapıyorlar. Ben burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü, İstanbul Valini tebrik ederim. Yani başka biri şunu diyebilirdi. Bu yapı daha kaç yıl durur ayakta? 30 yıl. 30 yıla kim öle kim kala. Ne hükümetler gelir ne hükümetler gider. Ben daha sonra tufan der, sırtını döner gider. Yani bunu yapmayıp bütün eleştirileri göze alarak ben bu yapıyı kısmi kapatmayı göze alarak, çünkü siyasi bir simge bu. Bunu kısmi kapatmak bile taşlanmak için yeterli sebeptir yani. Yuhalarlar seni. Beni yarın Kültür Bakanı yapsalar, Talha abi yapı sıkıntılı ne yapacağız deseler, kısmi kapatıp tamir alın ben de derim. 2 gün sonra beni kapının önüne koyabilirler. Ya adamı bakan yaptık, ilk iş Ayasofya'yı kapatmak oldu der miyiz? Deriz. İşte bunu göze aldılar, helal olsun. Bu tamiratı yapıyorlar. Ben destekliyorum. Çünkü ben biliyorum bu yapı sıkıntılı. Bu videomuzda özellikle sizlere Ayasofya'nın yakında alınacağı tamirattan bahsettim. Hatta yetkililerimizin 2 nesil sürebilir dediklerinden bahsettik. Bakın o büyük tamirat aslında başladı. Geçtiğimiz aylarda burada başladı tamirat. Şu görmüş olduğunuz şu an restore edilen 2 tane türbe var. Biri hemen şu küçük olan Şehzadeler Türbesi, diğeri de büyük olan 3. Murat Türbesi. Onun yanında
babası 2. Selim'in türbesi var. Onun yanında da 2. Selim'in torunu 3. Murat'ın oğlu 1. Ahmet'in babası 3. Mehmet'in türbesi var. 2. Selim, 3. Murat, 3. Mehmet. Şimdi bunun artık son aşaması. Bu bitiyor. Bu biter bitmez Ayasofya Camii'ne girilecek. Kısmen Ayasofya Camii ibadete hep açık kalacak ama kısmi kapatılarak o yıllarca sürecek restorasyon başlamış olacak. Bu da yapılmak zorunda. Başka bir çare söz konusu değil. Şimdi sırtımı şu Ayasofya'ya bir vereyim. Bu restorasyonla alakalı konuşalım. Kültür ve Turizm Bakanı geçtiğimiz Mayıs ayında bu tamiratla alakalı konuk oldu. Televizyon kanallarına ve bunu anlattı uzun uzun. Dedi ki ne yapacaksınız efendim diye sordular Bakan Bey'e. Neler yapılacak? İlk etapta 1930'larda ve 60'larda Ayasofya'daki 2 tamiratta maalesef beton sıva kullanılmış. Yapının bütün dış cephesi beton sıvadan arındırılacak. Niye? Çünkü beton sıva yapıya yük getiriyor. Ağırlaştırıyor, yıpranmasını ve yıkılmasını hızlandırıyor. 2. Beton sıva kaldırılıp yerine orijinal Horasan harcı konulacak. Orijinal Horasan harcını biz Türkler de kullandık, Romalılar da kullandı zamanında. Orijinal Horasan harcı kullanılacak. 3. Yapının bütün kurşun kaplamaları değiştirilecek. Tabii kurşun kaplamalar kubbelerdeki açıldığında altında bulunan yapı yani asıl örtü sistemi de çatlamış. Kar suyu, yağmur suyu bunlar giriyor ve çatlatıyor. Bunlar tamamen düzeltilip kurşun kubbeler tamamen düzeltilecek ve yapının hem dış hem iç aksamı düzeltilecek. Bunlar Bakan Bey'in anlattıkları ama bir de asıl bizim bildiğimiz konu var, temelleri. Şu an buradan bakıyorsunuz. Buradan baktığınız zaman şu yapının dış cephesinde, vaftizhanenin arkasında buradan buraya yan yana en az 8-10 tane dev ayak var. Yapıyı tutuyor. Orada ayaklar var, yapıyı tutuyor. Öbür tarafta ayaklar var. Burası kıble tarafı, burada ayaklar var. İşte bu ayaklar tek tek incelenecek ve bu ayakların sağlamlığı kontrol edilip yapıyı ne kadar tuttuğu bakılıp hatta belli yerlerde Ayasofya askıya alınacak, temellerinin düzeltilmesine gidilecek. Bir de Bakan Bey minarelerden bahsetti. Ayasofya Camii'nin 4 minaresi var. Bu 4 minareden şöyle biraz şu tarafa gidelim. Bakın şurada tuğla bir minare görüyorsunuz. Bu tuğla minare Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış ilk minare. Bu ilk. İkinci minare şu an buradan gözükmüyor. Tam arkada kaldı. 2. Bayezid'in minaresi. Şu an 2. Bayezid'in minaresi sıkıntılı. Bakan Bey'in ifadeleriyle sıkıntılı. Onu sökecekler. Bakın bu sökme olayı öyle çok tuhaf bir şey değil. Sultanahmet Camii'nin ben 47 yaşındayım. Minareleri bugüne kadar benim şahit olduğum en az 3 defa söküldü. Yani normalde bir yapıyı yaptınız mı en aşağı 80-100 sene dokunulmaz. Ama bizimkiler maalesef 20 yılda 30 yılda bir dokunuluyor yani. Şu resimden göstereyim. Bakın bu Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı minare. Bu oğlu 2. Bayezid'in yaptırdığı beyaz küfekiden yapılmış yivli minare. İşte bunu külahtan itibaren tek tek sökecekler. Bakım yapılacak. Mümkünse aynı taşlarla. Bazı taşlar işlevini kaybetmişse yenilenerek minare tekrar ayağa kaldırılacak. Bu da şart. Bu da olmazsa olmaz bir durum. Son 2 minare yani şu 2 minare o minareleri buradan görüyorsunuz. Bakın bunlar Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim'in Mimar Sinan'a yaptırdığı minareler. Bu ikisi. Bunlar son derece kalın, dev minareler. Biz biliyoruz ki Mimar Sinan kalın minare sevmezdi. Tezkiretül Bünyan'da Edirne Selimiye'nin minarelerini 2. Murat'ın Edirne Üç Şerefeli Camisi minaresiyle kıyaslamış. O da 3 yollu. Benim Selimiye'min minareleri de 3 yollu ama o kule gibi benimkiler kalem gibi demiştim. Bunu diyen bir adam niye böyle kalın minare yaptı? Çünkü bu minareler Ayasofya'yı tutan ayak hükmünde çünkü. O dev hantal ağır haliyle binayı tutuyor. Yarın biri bu minarelere dokunsa Ayasofya bu tarafa doğru akar gider. Yani bu da çok ilginç bir Mimar Sinan stratejisi olarak günümüze kadar geldi. Bunlara ait bir yıkım, yenileme söz konusu değil ama Bakan Bey'in ifadeleriyle inceleyeceğiz. Gerekiyorsa o minareleri de söküp yeniden örme yapacağız dediler. Yani uzun lafın kısası bu yapı sağlam bir tamirata giriyor birkaç ay içerisinde. Fırsatınız varsa birkaç ay içerisinde illaki gelin, içi ve dışı iskelesiz, pırıl pırıl bütün haliyle, tüm güzelliğiyle
Ayasofya Camii'ni bu haliyle bir görün. Çünkü uzun bir süre ya içeriden ya dışarıdan yine İskele Ayasofya manzarası görmek durumunda kalacağız. Zaten bakın Ayasofya 2020 yılının 24 Temmuz'unda ibadete açıldığında üst galeri hiçbir zaman ibadete açılmadı. Şöyle göstereyim size üst galeriyi. Bakın görüyorsunuz. Şu gördüğünüz kısım üst galeri. Burası hiçbir zaman ibadete açılmadı. Normalde burası bir Osmanlı camisi. Burası İstanbul'un Ulu Camisi. Kadınlar mahfili diye bir şey var. Bir camide 3 türlü mahfil olur. 1. Hünkâr mahfili. Hünkâr balkonu. Padişah namazını orada kılar. 2. Müezzin mahfili. Bakın müezzinler namazını burada kılar. Bu 1. müezzin mahfili. Bu 2. müezzin mahfili. Şu büyük olan 3. ve ana müezzin mahfili. Şu da 4. müezzin mahfili. Orada duran. Bu 4 tanesi. Esas büyük olan şu. Evet. 4 de Mimar Sinan'ın eseri. 4'ü. Ama bu ana müezzin mahfili. Yani burada böyle bir durum söz konusu. Müezzin mahfili. Bir de kadınlar mahfili vardır. Kadınlar caminin üst katında namazlarını kılarlar. Burası Patrikhane Kilisesi iken de öyleydi. Bakın şu görmüş olduğunuz kısım üst galeri. Evdoksiya ya da Teodora tam şu gördüğünüz kısmına duruyordu. Nedimeleri, hizmetçileri, hatta özel korumaları yan taraflara geçiyorlardı. O Viking paralı askerleri gibi. Onlar o şekilde kadınlar üstten ibadet takip ediyorlardı. Osmanlı döneminde bu yapı camiydi ve kadınlar üst galeride ibadetlerini gerçekleştiriyorlardı. Teravih namazlarını kadınlar dolduruyordu. Şu an mesela burası ibadete açıldı. Kadınlar üst galeri olduğu gibi özgürce kullanabilmeli. Ama kullanamıyorlar. Neden? Daha burası müzeyken 2020 öncesinde biz de gruplarla yine gelip geziyorduk. Üst galerilere illaki çıkıyorduk. Üst galerilerde belli yerleri böyle kuşaklarla, şeritlerle çevirip gruplarla buraya basmayın denmeye başlandı. Neden? Yapı problemli. Ayasofya'nın yapı itibariyle problemli olmasının birçok sebebi var. En önemli sebebi ise Justinianus'un bu binayı yapan 2 mimara yaptığı dikte. Isidoros ve Antemios'a. 1500 sene önce 2 mimar Isidoros ve Antemios'u çağırıyor. Antemios Aydınlı. Eski adı Trallesli. Isidoros Miletli. Yani Egeli ikisine. Çağırıyor bunları ve diyor ki ben bir mabet istiyorum. Ama diyor Süleyman peygamberin o duyduğumuz meşhur ilk çağda yapılmış mabedinden daha ihtişamlı olacak. Süleyman mabedi bugün Mescid-i Aksa avlusunda M.Ö. 1000 yılında Süleyman peygamberin yaptırdığı bir mabetti. Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Yapıldıktan 500 sene sonra Babil kralı Buhtun Nasır, diğer adıyla Nabukadnezar tarafından yıktırıldı bu mabet. Kubbeli olduğunu biliyoruz tek şey. Şu an bizim Kubbetüs Sahra camimiz var. Tam kayanın üstünde, avlunun ortasında. Evet, altın kubbeli Kubbetüs Sahra. Onu biliyoruz. Kubbetüs Sahra çünkü orası kutsal kaya. Kayanın üstünü, kutsal kayanın üstünü kaplayan bir kubbe varmış. Süleyman Mabedi'nin ortasında yine kayanın üstüne gelecek şekilde. Şu an bizim camimiz. Ve diyor ki Justinianus, öyle bir mabed olsun, kubbeli olsun, Süleyman peygamberin mabedinden haşa onun tabiriyle daha ihtişamlı olsun. Isidoros'la Antemios diyor ki mimarlar, kralım, imparatorum, biz kubbeli yapamayız. Niye? Kilise mimarisinde bazilikal plan diye bir şey var. Bazilikal plan nedir? Bir orta nef vardır, 2 de yan nef vardır. Bir orta, 2 yan nef. Şöyle bakalım mesela. Bakın bu yapının böyle bir ortası var, orta boşluğu var. Bir de hem sağ tarafta hem sol tarafta şu an bu sütun sıralarıyla ayrılmış 2 yan nef var. Siz bazilikal planlı bir bina yaparsanız bu bina otomatikman ne olur? Dikdörtgen olur. Bazilikal planlar dikdörtgendir. Dikdörtgen bir yapıyı kubbeyle örtebilir misiniz? Hayır. Kare planlı yapılar kubbeyle örtülür. Dikdörtgen planlı yapılar örtülmez. Örtülürse ne olur? Kubbe bu dikdörtgen yapının kenarlarına, dar kenarlarına biner. Şu uzun kısımlar boşta kalır. Şimdi mesela başımızı kaldıralım ve şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Dikdörtgen bir yapı var burada. Görüyor musunuz? Bu dikdörtgen yapıya kubbeyi koymuş Isidoros'la Antemios. Burası açık kalmış. Burası açık kalmış. Açık kalan bu yeri yarım kubbeyle örtmüş. Yarım kubbenin kenarlarına
çeyrek kubbe eksedra koymuş ve sonra da dev 4 ayakla bunları taşımış. Bakın birinci ayak, ikinci ayak Hasan ve Hüseyin efendilerimizin isminin yazdığı levhaların oldu. Şurada Hazreti Ali'nin ve Hazreti Osman'ın isminin yazdığı ayaklar. Bu 4 ayak bu kubbenin baskısını ne yapıyor? Buradan tutuyor. Bu tarafa geçelim. Burada da aynı şekilde ana kubbe dikdörtgenin ucunu kapatamamış. Bir yarım kubbe konmuş. Yarım kubbe önünde çeyrek kubbeler. 4 dev paye ayak bunu tutuyor. Dikdörtgenin iki kenarını kapattık. Dar kenarları da kubbe biniyor. Biniyor ama problem şu. Burada şöyle bir problem var. Bu kubbe yandaki şu pencereli duvarları görüyor musunuz? Pencereli duvara biniyor. Bu duvar taşıyıcı değil. Taşıyıcı olsa o camlar durmaz. Çatır çatır kırılır. Biz ona sanat tarihinde timpanon, kalkan duvarı diyoruz. O kalkan duvarı taşıyıcı değil. Sadece orayı kapatıcı. Ve bu kubbe buradan böyle basıyor. Buradan da böyle basıyor. Çift taraflı bastığı için bu ana kubbenin bu yanlara olan baskısı bu duvarlar tarafından zayıf ayaklarla tutulamadığı için duvarlar açılmaya başlıyor. Bakın şu an biz sizinle üst kata çıkabilseydik üst galerinin bütün sütunlarının V çizdiğini görecektiniz. Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Kubbe boşa düşüyor, güm iniyor. Justinianus milattan sonra 537'de bu eseri bitirdiğinde giriyor içeri, şu imparator kapısından. İçeri girip tam ortada duruyor. Başını kaldırıyor, kubbeye bakıyor ve bir haykırışla haykırıyor. Ey Süleyman, seni geçtim diye bağırıyor. Süleyman peygamberi kastederek. Gördük, geçtin. 30 sene sonra kubbe güm diye iniyor. Allah'tan mimarlar ölmüş. Onlar yırtıyorlar Isidoros'la Antemios. Ama Isidoros'un torunu mimar, o da ünlüymüş. Torun çağrılıyor. Yıkılan kubbe bir daha yapılıyor. Yani Ayasofya 1500 yıllık geçmişinde şu dev kubbe 2 defa tamamen, defalarca kısmen yıkılıyor. Yani böyle bir enteresan acı geçmişi var. Mimar Sinan Tezkiretül Bünyan ve Tezkiretül Ebniye adlı kitabında Edirne Selimiye'nin kubbesiyle Ayasofya'nın kubbesini kıyaslıyor ya. Ne diyor? Bakın aynen onun Türkçesiyle söylüyorum. Gayrimüslimler deyularmış ki Müslümanlara galebemiz vardır. Anladınız değil mi? Galebemiz, üstünlüğümüz vardır. Bizim kubbemizden daha büyüğünü yapamadılar diyor. Ve Mimar Sinan bu cümleyi söyleyip devamını getiriyor. Bu söz benim içime uhde oldu diyor. Dert oldu diyor. Onun için diyor Selimiye'nin kubbesini şu kadar kaddin derin, şu kadar zira engin eyledim diyor. Yani hem kubbenin iç derinliğini daha yüksek yaptım, hem genişliğini, çapını daha büyük yaptım diyor. Edirne Selimiye tam yuvarlaktır. 32'ye 32'dir. 32'ye 32 metre çapındadır. Bu ise bir yerden ölçersin 30'a 30,5 çıkar. Bir yerden ölçersin 30'a 500, 30'a 600. Çünkü yamuktur bu. Yamuktur. Hep farklı çıkar. Farklı yerden ölçünce. Bundan dolayı böyle bir problem söz konusudur. 1912 Balkan Savaşı'nda Bulgar topçuları 5,5 aylık Şükrü Paşa müdafasını kıramayınca, giremeyince Edirne'ye toplarını Selimiye'nin kubbesine yönelttiler. Gülleler kubbeyi delip giriyordu içeri. Hani bizi teslime zorlamak için şehre. Buna rağmen Selimiye'nin kubbesi yıkılmamıştır. Delik deşik yapıldığı halde. İşte Mimar Sinan ahlakı budur. Ahlaklı olursak, mimaride, sanatta ahlaklı olursak yapılarımız sağlam olur, düzgün olur. Ne deprem zarar verebilir, ne de bir düşmanın saldırısı etkileyebilir. Ahlak, ahlak, ahlak. Buna ihtiyacımız var. Her şeyde. Toplumun her kurumunda, müessesesinde. Ben size Mimar Sinan'ı anlatıyorum. Bir dokunmuş, bu yapı hala ayakta. Şimdi şöyle ilerleyelim. Şimdi Ayasofya tarihten bu yana tamire alındı. Neden tamire alındı? Kimler tamir etti? Kimler ne kadar bu işin hakkını verdi? Kimler bu işi doğru düzgün yapmadı, savsakladı ve bugünlere gelindi. Şimdi Ayasofya 1930 yılından 2020'ye kadar 90 sene müze olarak kaldı. Ve bu 90 yıl boyunca çoğunuz hatırlayacaksınız tam şurada devasa heyula bir ne vardı? İskele vardı. Demir, çirkin bir iskele. Yapının içinde yıllarca durdu. Birkaç defa kısa süreli söküldü. Oh dedik ya şu yapıyı şöyle geniş geniş o dev kubbesiyle bir gördük dedik. Ama sonra o iskele yeniden yapıldı, yeniden yapıldı. Hep içinde kaldı. 90 yıl bir tamirat sürer mi dedik. Tamirat ne zaman bitti dedik, yeniden başladı. Ya bakın ben bu videoyu hazırlanırken
şöyle bir internette tarama yaptım. Ayasofya tamiratları diye. Anadolu Ajansı'nda geçen şu çok enteresan komik yayına rastladım. Yani komiklik ajansın yayını değil. Yayındaki şu. Yıl 2012. Ajans haber geçmiş. Ayasofya'nın, o zaman müze, Ayasofya'nın 17 yıldır süren tamiratı bitti. Yeni bitmiş. Fakat haberin devamı, Ayasofya şimdi çok daha köklü bir tamirat alınıyor. Hoppala. Ya 2012 bu ya. 17 yıl tamir görmüş. 2012'de bitmiş. Bittikten hemen sonra aynı haberin içerisinde şimdi daha köklü bir tamirat. Ya kardeşim, kimi kandırıyorsunuz? Kim ne yapıyor? Peki şu an yapılan açıklama doğru mu? Doğru. Elzem mi? Sonuna kadar elzem. Ayasofya'nın hakikaten köklü bir tamire ihtiyacı vardı. Peki niye tamire ihtiyacı oldu? Ha bir dakika. 2 yıl evvel burası cami olarak açıldı. Kıyamet kadar insan girdi, öyle mi oldu? Alakası yok. Ayasofya'da ibadet edilmesinden rahatsız olan dar bir kesim var. Bu kesim buraya girip birileri namaz kılsın istemiyorlar. Ve bunu istemedikleri için de Ayasofya içinde böyle cımbızla sıkıntılı bir şey arıyorlar. Yok işte şuradaki tahta çatlamış, buranın bilmem nesi kalkmış. Bize kapı çatladı dediler. Halbuki kapıdaki o çatlak Ayasofya ibadete açılmazdan yıllar evvel burada yapılmış televizyon programlarında bile aynı çatlak duruyor. Ben onun videosunu çektim, yayınladım. Yani bu tip şeyler var. Tabii ki kalabalık, yoğun kalabalıkların girdiği çıktığı yerde insan olur. Yani sıkıntı olur, izdiham olur. Adam cuma namazı ayakkabıyı abuk subuk yerlere sokuşturuyor. Ben de rahatsızım. Bunlara önlem alınır. Ama unutmayın, Ayasofya her zaman Osmanlı Devleti'nin ulu camisiydi. İstanbul'un 1 numaralı baş camisiydi. Bu cami her zaman böyle doluydu. Yani Osmanlı yıkılana 1930'da burası ibadete kapalana kadar bu cami dolmuyor muydu sanıyorsunuz? Aynı cuma günleri, aynı bayram namazları, aynı kandil gecelerinde cami lebalep doluyordu. Artı dışarılara, meydanlara taşıyordu. Burası Osmanlı'dan evvel neydi? Roma İmparatorluğu'nun Patrikhane Kilisesi'ydi. Yani Fatih fethetmezden 1453'ten evvel. Patrikhane Kilisesi dolmuyor muydu? Bizim şu an cuma namazında burası ne kadar doluyorsa onun 2 katı doluyordu. Çünkü biz şu an üst katı açmadık ibadete. Üst kat bomboş duruyor. Romalılar bir dolduruyordu. Alt kat full, üst kat fulldü. Osmanlı'da öyle. Ha Roma'da, Osmanlı'da bakın şu gördüğünüz bina Justinianus tarafından bir milattan sonra 537'de bitirildi. 537'den günümüze tam 1486 yıl geçti. 1486 yılın 2 yılını düşün. 1484 sene boyunca hem kilise olarak, hem cami olarak, hem müze olarak tıka basa insan doldu. Buna hiçbir şey olmadı. Cami olarak açtık. 2 yıldır millet namaz kılıyor diye birilerine batıyor. Aman Ayasofya elden gidiyor. Ayasofya elden gidiyor mu? Hakikaten gidiyor. Doğru. Bakın beni tanıyorsunuz. Ben hiçbir zaman kimse için konuşmam. O grup, bu topluluk, o parti, o lider. Hayır. Doğru neyse onu söylerim. Onun için de genelde benim yaptığım yayınlarda insan ya Talha Hoca bir şey söylüyor, vardır bir şey derler. Çoğu zaman da konuştuğum için başım yanar yani. Ne yapayım? Yalakalık yapamıyorum. Ne doğruysa onu söylüyorum. Bu yapının acilen tamire ihtiyacı vardı. Ben birkaç yıldır bunu gruplara söylüyordum. İbadete açılması ve yoğun nüfus yığılmasıyla alakalı değil. Bu yapıya adam gibi dokunan tarihten bu yana bir tane adam oldu. Ondan için. O adam da kimdi? Mimar Sinan'dı. Osmanlı tarihinde bu yapı 3 kere restore edildi. 1. 2. Selim'in emri Mimar Sinan. İşte Fatih Ayasofya'yı ibadete açtı. 1453 yılının 29 Mayıs Salı sabahı İstanbul fethedildi. 3 gün sonra Cuma namazı için burası ibadete açıldı. O 3 gün içinde Salı, Çarşamba, Perşembe. O 3 gün içerisinde şu arkamızdaki ikonostasis duvarı söküldü. Yapının duvarlarında ibadete engel olacak vücuduyla, başıyla bütünlüğü olan resimlerin üstleri kapatıldı. Ve burası o cuma, yani ne zaman oluyor? 1453 yılının Haziran'ın ilk cuması oluyor. Burası cuma namazında açıldı ve ibadet yapıldı burada. Fatih bunun dışında burada ciddi bir restorasyon yapmadı. Oğlu 2. Bayezid yapmadı. Onun oğlu Yavuz Sultan Selim yapmadı. Onun oğlu Kanuni Sultan Süleyman yapmadı. Ben gruplara hep derim. Kanuni Cuma namazına Ayasofya'ya geldi. Kaç minare görür? Hep sorarım bu soruyu ben. Atıyla geldi Topkapı'dan. Ayasofya gözüktü böyle. Şu an kaç minaresi var?
Kanuni hayatı boyunca Ayasofya Erbak'ta kaç minare gördü? Kaç? Bir diyenler var. Birinci minare şu köşedeki tuğla minare. Onu Fatih yaptırdı. Birazdan bu minareleri de anlatacağım size. Çünkü Kültür ve Turizm Bakanımız minareler hakkında da açıklama yaptı. Minarelerin de birkaç tanesi tamamen yıkılıp tekrar yapılacak. Sıkıntı büyük. İkincisi oğlu 2. Bayezid'in yaptırdığı minare. Şurada 2 minare var. Giriş tarafında kalın minareler. Bu 2 minareyi Kanuni'nin oğlu 2. Selim Mimar Sinan'a yaptı. Yani Kanuni hayatı boyunca Ayasofya'da hep 2 minare görmüş oldu. Kanuni bu yapıyla alakalı A'dan Z'ye bir tamirat yaptırmadı. 2. Selim dönemine gelindiğinde biz 2. Selim'i pasif biliriz. İşte pasif padişah niye? 8 yıl tahta kalıyor. Babası 46 yıl, kendisi 8 yıl. Sefere çıkmamış. 46 yıl, 8 yıl. 8 yıl sefere çıkmıyor ama o dev kadro işi gümbür gümbür yürütüyor. Ondan deriz. Halbuki bugün Kabe'yi çeviren revakların kubbeleri 2. Selim tarafından yaptırılmıştır. Kudüs'teki Burak duvarı, Yahudilerin ağlama duvarı dediği duvar 2. Selim'in emrine restore edilmiştir. Edirne Selimiye 2. Selim yaptırmıştır. Şu yapı eğer bugün ayaktaysa 2. Selim sayesindedir. 2. Selim Mimar Sinan'ı çağırıyor. Yapının duvarları çatlıyor. Buna bir el at diyor. Mimar Sinan samimi bir insan. Ya açık konuşuyor. İş namusa gidiyor. Bak Müslümanlık değil ha. Çevremizde bir sürü ben Müslümanım diyen üçkağıtçı var. Müslümanım demekle olmuyor bu iş. Namuslulukla oluyor. Peygamberimiz ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. 5 vakit namaz kıl. Ahlaksızsan Müslüman değilsin. Peygamberimizin hadisi bunu anlatıyor. Güzel ahlakı tamamlamak. Güzel ahlaklıysan o zaman Müslümansın. Adam ahlaklı, toplum ahlaklı. Yapıya bir dokunuyor Mimar Sinan. Yapının bütün temellerini bohçalıyor. Bugün Ayasofya'nın etrafında 30 küsür tane payanda var. Bazısı uçan payanda, dıştan tutuyor şu şekilde, ara boş. Bazısı bitişik payanda. 30 küsür payanda. Her bir payanda dev 8-10 katlı apartman büyüklüğünde yapıya yapışık tutuyorlar. Önce temellerini hallediyor. Sonra dış duvarları tutuyor. Ondan sonra kubbe iyileştirmesine geçiyor. Tam o günlerde 2. Selim ölüyor. Ölünce yerine oğlu 3. Murat geçiyor. 1574'te ölüyor 2. Selim. Tahta oğlu 3. Murat geçiyor. Mimar Sinan huzura çıkıyor. Sultanım rahmetli babanız döneminde bana bir emir verildi. Ayasofya Camii'nin tamiratı. Ben diyor önce temelleriyle uğraştım. Süleymaniye'de aynısını yapmadı mı? Süleymaniye Külliyesi'nin temellerini attı. 2 yıl bekledi. Kanuni'ye fit soktular. Dediler bu aklı bozuk biri. Sen bunu adam sanıyorsun. Temel attı 2 yıl geçti diye Mimar Sinan'ın altını oymaya, kötülemeye çalıştılar. Günümüzde de var öyle insanlar. Siz azıcık parlayın, meşhur olun. Ön plana çıkın. Kitaplarınız fazla satılsın. Ekranda az gözükün. Hemen sizinle uğraşmaya başlarlar. Hemen çamur atarlar. Bugün de var öyle insanlar. O gün de var. Mimar Sinan'ı kıskanıyorlar. Kanun çok aklı başındaydı. Uzaktan infaz etmedi. Kalktı gitti Süleymaniye'ye. Mimarbaşı beni gezdirir. Sen ne yapıyorsun 2 yıldır dedi. O da anlattı efendim. Burası İstanbul'un en sivri tepesi. Bir sehpa düşün. Evinize misafir geldi. Küçücük bir sehpa. Hani şu iç içe geçenlerden. Koydun zigon. Üstüne böyle bir tepsiye inci mamullerini yığdınız. Bardak bardak ballar, sirkeler koyduk. O küçücük, öbürü dev gibi. O sini devrilecek. Süleymaniye öyle. Onun için dedi çok kapsamlı. Haliç'e kadar uzanan temeller attım dedi. Kanuni ha tamam o zaman dedi. Sırtını döndü gitti. İkna etti onu. Ve Süleymaniye hala ayakta. Ne depremler oldu hiçbir şey olmadı. İşte Süleymaniye'deki o zemin etüdü ve zemin iyileştirmesini burada yapıyor Mimar Sinan. Sonra duvarlar. 2. Selim ölüyor. 3. Murat diyor ki sultanım babanız döneminde biz bunları yaptık daha ben içeri giremedim diyor. İzin verirseniz kaldığım programı sürdürmek istiyorum. Elbette diyor 3. Murat. Aynen öyle babam dönemi gibi devam et diyor. Mesela bugün Ayasofya Camii'nin şu gördüğünüz mihrabı, şu sağdaki müezzin mahfili, hemen o aradaki minber, bunlar kim tarafından yapılıyor? Mimar Sinan. Kimin emriyle, kimin döneminde yapılıyor? 3. Murat. Bu çok önemli. Mimar Sinan'dan sonra Ayasofya 1. Mahmut döneminde bir kere daha tamir görüyor. 1. Mahmut. Hatta bakın hemen şurada bir kütüphane vardır. 1. Mahmut'un kütüphanesi. Dışarıda Sıbyan Mektebi var 1. Mahmut'un. Hemen arkamızda Hünkâr Mahfili var 1. Mahmut'un.
Hemen şu duvarın arkasında imareti var. 1. Mahmud'un. Hemen şurada camın arkasında şadırvanı var. 1. Mahmud'un. 1730-1754 yılları arasındaki o 24 yıllık saltanatında 1. Mahmud Ayasofya'yı köklü bir tamirata alıyor. Ama Mimar Sinan'ın o yaptığının suyunun suyu bir tamirat bile olmuyor. 1. Mahmud ne dedik? 1730-1754. Üzerinden 1854. 100 yıl daha geçiyor. 1. Mahmud'un tamiratı çok düzgün olmadığı için yapıda yine sıkıntılar baş gösteriyor, çatlamalar. Bunun üzerine ne oluyor? Sultan Abdülmecit Fostatileri çağırıyor ve diyor ki Fostatilere bu yapıyı tamir edin. Fostatilerin Ayasofya'yı bir 5 yıllık tamiri var. Hatta o günlerde Mekkizade diye meşhur bir Osmanlı devlet adamı var. Ölüyor, hiç varis bırakmıyor. Onun bütün mirası, çok zengin bir adam, Ayasofya tamiratına aktarılıyor. Olduğu gibi Fostatiler, İtalyan Fostatiler yapıyı 5 yıllık bir tamirata alıyorlar. Bu son tamirat. Sonra ne oluyor? 1930'da yapı ibadete, Cumhuriyet Türkiye'mizde bir daha kapatılıyor. Bu yapının kıyamete kadar ayakta kalmasını istiyorum. Bu yapının kıyamete kadar içinde insanların namaz kılmasını istiyorum, ziyaret etmesini, bu bütünlüğüyle görmesini istiyorum. Onun için bu teferruatı, tamiratı illaki yapacağız, yapmalıyız. Ayasofya'dan selamlar.